Merhabalar, bugün sizlerle görmüş olduğunuz bu çantayı çalışacağım. Ben bu modeli Pinterest'te gördüm, çok beğendim ve parça iplerimi hemen değerlendirmeliyim dedim. Umarım siz de beğenirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Hadi o zaman çantamızın yapımına geçelim. Çantam için 250-300 gram kağıt ip kullanıyorum. Çantamın ölçüleri de şuradan tabandan ölçüyorum. 29 santim boyu ve 22 santimde eni oldu. Hadi o zaman çantamızın yapımına başlayalım. Çantam için öncelikle böyle bir kağıt ip, krem rengi bir kağıt ip kullanıyorum. 3 milim tığ kullanıyorum. Öncelikle bir tane sihirli halka yapıyorum. Bu şekilde ipi orta parmağıma doluyorum. Tığımı buradan batırıyorum. İpimi çekiyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bunu zincir olarak saymıyorum. Bağlama noktam gibi. Burada bir zincir daha çekiyorum. Hemen yanında burada iki ipime birden batıyorum. Ve bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi artık çıkarıyorum. Böyle bir yuvarlak oluştu. Aynı noktaya, orta boşluğa bir sık iğne daha yapıyorum. 2 oldu. Aynı boşluğa 3. sık iğnem, 4. sık iğnem, 5. sık iğnem, 6. sık iğnem oldu. Biraz ipimi çekiyorum yavaşça. Çünkü kopabiliyor kağıt ip. 7. sık iğnem, 8. sık iğnem, 9. sık iğnem, 10 ve 11 ve 12 tane sık iğne yapıyorum. İpimi iyice burada çekiyorum ve sıkılıyorum. Hemen üst sıraya kaydırma tekniğiyle değil, direkt sık iğne ile geçeceğim. Yanındaki buradaki sık iğneme batıyorum. İpimi çekiyorum. Burada bu ipimi de içinde gizleyeceğim sıkılamak adına. Bir tane sık iğne yapıyorum. İlk yaptığım geçiş noktama, başlangıç noktama yerini belirlemek için işaretleyici takıyorum. Aynı sık iğnemin tepesine bir tane daha sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğneme batıyorum. Buraya da iki tane sık iğne yapıyorum. Yanındakine batıyorum. 2 tane sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğneme artık bu yeterli oldu. Yanındaki sık iğneme batıyorum. Ve aynı noktaya 2. sık iğnemi yapıyorum. Yanındaki sık iğneme batıyorum. 2. Yanındaki sık iğneme batıyorum. 2 sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her bir noktaya ikişer tane sık iğne batarak başlangıç noktama kadar geliyorum. Her bir sık iğnemin üzerine çift batarak 24 tane sık iğne elde ettim. İşaretleyicimin olduğu yere geldim. İşaretleyicimi çıkarıyorum. Buradan işaretleyicimin olduğu noktaya bir tane sık iğne yapıyorum. İşaretleyicimi buraya tekrar takıyorum. Yanındaki sık iğnemi geçiyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğnemi geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğnemi geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğneme yine bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yapıyorum. Yine aynı şekilde 24 tane sık iğne elde etmiş oluyorum. Bu da başlangıç noktama kadar sık iğnelerimi batarak geliyorum. Evet, başlangıç noktama, her bir noktama sık iğne batarak geldim. 24 tane sık iğne elde etmiş oldum. Başlangıç noktama bir tane sık iğne yapıyorum ve işaretleyicimi takıyorum. Aynı yere, aynı sık iğnemin üzerine tığımı batırıyorum. Bir tane daha sık iğne yapıyorum ve çiftimi elde etmiş oluyorum. Yanındaki sık iğnemin üzerine bir sık iğne yapıyorum. Burada tek yapıyorum. Bir çift, bir tek oldu. Yanındaki sık iğneme batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Aynı noktama bir sık iğne daha yapıyorum.
Çiftimi elde etmiş oldum. Yanındaki sık iğneme geçiyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğneme batıyorum. Bir ve aynı noktaya bir tane daha sık iğne yapıyorum. Bir çift, bir tek, bir çift, bir tek, bir çift oluşturdum ve yanındakine bir tane tek yapıyorum. Yanındaki sık iğnemin üzerine bir çift yapıyorum. Yanındakine tek yapıyorum. Bu sıramda da sık iğnelerimin üzerine bir çift, bir tek olarak ilerliyorum ve son noktama kadar geliyorum. Evet, başlangıç noktamdan önceki noktama geldim. Buraya bir tane tek yapıyorum. Burada çiftle başlamıştım. Tekle bitiriyorum. İşaretleyicimin olduğu yere geliyorum. İşaretleyicimi çıkarıyorum. Bir tane buraya sık iğnemi yapıyorum. Ve işaretleyicimi takıyorum. Yanındaki sık iğneme batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğneme batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğneme batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her bir sık iğnenin üzerine birer tane sık iğne yaparak başlangıç noktama kadar geliyorum. Başlangıç noktama geldim. Buradan işaretleyicimi çıkarıyorum. İlk noktama bir tane sık iğne yapıyorum. İşaretleyicimi takıyorum. Aynı yere tığımı batırıyorum. Bir tane daha sık iğne yaparak çiftimi oluşturuyorum. Yanına hemen batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanına batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bir çift, iki tekim oluşmuş oldu. Yanındakine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Aynı noktaya bir sık iğne daha yapıyorum. Bir çiftimi daha oluşturmuş oldum. Yanındakine batıyorum. Bir, yanındakine batıyorum. İki tane tek yapıyorum. Yanındakine batıyorum. Bir ve aynı noktaya bir çift yapıyorum. Yanındaki sık iğneme batıyorum. Bir, yanındaki sık iğneme batıyorum ve bir. İki tane tekim oluşmuş oldu. Yanındakine batıyorum. Bir, aynı noktaya ikinci sık iğnemi yapıyorum. Çiftimi oluşturuyorum. Bu sırada da bir çift, bir tek, bir çift, iki tek, bir çift, iki tek olarak ilerliyorum. Başlangıç noktama kadar geliyorum. Sıramı tamamladım. Başlangıcımda bir çiftle batmıştım. İki tane tekle bitiriyorum. Burada işaretleyicimi çıkarıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum bu noktaya ve işaretleyicimi tekrar takıyorum. Yanındaki sık iğneme geçiyorum. Bir sık iğne daha yapıyorum. Yanındaki sık iğneme bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaparak ilerliyorum. Her bir sık iğnenin üzerine birer tane sık iğne yaparak geldim başlangıç noktama. Artık mantığı anlamış oldunuz. Bir sıramda arttırma yapıyorum. Bir sıramda sadece tek batıyorum. Bir sıramda arttırma yapıyorum. Bir sıramda tek batıyorum. Bu şekilde başlangıç noktama geldim. Bu işaretleyicimi çıkarıyorum. İşaretleyicimin olduğu noktaya bir, iki tane sık iğne yapıyorum. Çiftimi oluşturuyorum. Arttırma sıralarımın en başında hep çift olarak başlıyorum. Tek olarak bitiriyorum. Bir çift yaptım. Yanına geçtim. Bir tane sık iğne yaptım. Yanına geçtim. Bir sık iğne yaptım. Yanına geçtim. Bir sık iğne yaptım. 3 tane tek elde etmiş oldum. Yanındaki sık iğneme batıyorum. Buraya iki tane sık iğne yapıyorum ve bir tane çiftimi oluşturuyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir, yanındakine geçiyorum. Bir, yanındakine geçiyorum. Bir tane sık iğne oluşturuyorum. 3 tane tekimi oluşturmuş oldum. Yanındakine bir ve iki tane sık iğne yapıyorum. Çiftimi oluşturuyorum. Bu sıramda da bir çift, üç tek, bir çift, üç tek olarak ilerliyorum. Sıra sonuma geliyorum. 3 tane tek yapıyorum. Çiftle başladığım için 3 tane tekle bitiriyorum. Bir sonraki sıramda her bir noktaya birer tane sık iğne yaparak başlangıç noktama kadar geliyorum. Evet, en son arttırma sıramda bir çift, üç tek yapmıştık. Bu sıramı tamamladım. Üst sıramda her bir noktaya birer tane sık iğne yaptım ve başlangıç noktama geldim. Burada işaretleyicimi çıkarıyorum. İşaretleyicimin olduğu yere bir ve iki tane sık iğne yapıyorum.
ilk çiftimi oluşturdum. İlk sık iğneme işaretleyicimi takıyorum. Yanındaki noktama geçiyorum. Buraya bir sık iğne yapıyorum. Yanına bir sık iğne yapıyorum. Yanına bir sık iğne yapıyorum. Yanına bir sık iğne yapıyorum. Bir çift 4 tekim oluşmuş oldu. Yanındakine geçiyorum. 1 ve 2 tane sık iğne yapıyorum. Çiftimi oluşturuyorum. Yanındakine 1 2 3 ve 4 tane yan yana sık iğne yaparak 4 tekimi oluşturuyorum. Yanına 1 ve 2 kere de batarak 2 sık iğne yaparak bir çiftimi oluşturuyorum. Bu sıramda da bir çift 4 tek, bir çift 4 tek şeklinde ilerliyorum. Başlangıç noktama kadar geliyorum. 4 tane tekle bitiriyorum. Çiftle başladığım için bir üst sırama geçiyorum. Her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yapıyorum ve başlangıç noktama, arttırma sırama geliyorum. Her bir noktama birer tane sık iğne batarak başlangıç noktama geldim. Bir önceki arttırmamda bir çift 4 tek yapmıştık. Burada başlangıç noktama 1 2 kere batıyorum. Çiftimi oluşturuyorum. İlk yaptığım sık iğnemin üzerine işaretleyicimi takıyorum. Bir çiftimi oluşturdum. Bu sıramda da 5 tane bir çift 5 tek yapacağız. Bir sık iğnemi yaptım. Yanına ikinci sık iğnemi yaptım. Yanına 3, yanına 4 ve yanına 5 tane tek sık iğne battım. Hemen yanındaki sık iğneme geçiyorum. 1 ve 2 tane sık iğnemi yaparak çiftimi oluşturuyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir tek, yanındakine geçiyorum. 2 tek, yanındakine geçiyorum. 3 tek, yanındakine geçiyorum. 4 tek, yanındakine geçiyorum. 5 tek, yanındakine geçiyorum. 1 2 kere batıyorum. Çiftimi oluşturuyorum. Bir çift 5 tek olarak bu sıramda ilerliyorum. Sıra sonuna kadar geliyorum. Burada 5 tekle bitiriyorum çiftle başladığım için. Bir üst sıramda da her bir noktama birer tane sık iğne yaparak artık tabanımı bitirmiş oluyorum. Evet, tabanımı bitirmiş oldum burada artık. Ben size ölçülerini de vereyim. 16 santim ölçüsü oldu tabanıma. Siz bundan daha büyük bir çanta yapmak isterseniz ölçülerini burada artırabilirsiniz. Yani en son bir çift 5 tek yapmıştık. Buradan bir çift 6 tek olarak uzatacaksınız. Ya da bir çift 7 tek. Bu şekilde artırarak çantanızı daha büyük ölçülere getirebilirsiniz. Evet, çantamın tabanını bitirdikten sonra işaretleyicimin olduğu noktaya geldim. Burayı işaretleyicimi çıkardım. Buradan hemen burada üst kanadına batıyorum ve arkadaki kanadına batıyorum. Bu şekilde bir tane sık iğne yapıyorum ve işaretleyicimi buraya takıyorum. Yukarı kısma daha düzgün çıkması için bu şekilde arka kanadını alıyorum ben. Yandaki sık iğneme geçiyorum. Burada yine üst kanadına, şuradaki kanadıma ve arkadaki kanadıma batıyorum. Şöyle ipimi çekiyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine aynı şekilde üst kanadına batıyorum. Buraya batıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine batıyorum. Arkadaki kanadını alıyorum. Böyle ve bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Arkadaki kanadını alıyorum ve üst kanadını alıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Yanına geçiyorum. Burada üst kanadına batıyorum ve arkadaki kanadına da batarak ipimi buradan çekiyorum ve bir tane sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Aynı şekilde üst kanadına da batıyorum ve arkasına da batıyorum. İpimi çekiyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine üst kanadıma ve arkadaki kanadıma batıyorum. İpimi çekiyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde dönmüş oluyor. Görüntüsü de böyle oluşuyor. Bence çok hoş bir görüntüsü oluyor. Bu şekilde sıra sonuna kadar üst kanadına ve arka kanadına batarak birer tane sık iğne yaparak ilerliyorum. Başlangıç noktama geliyorum. Sıramı tamamladım. Başlangıç noktama geldim. Görüntüm bu şekilde oldu.
Şöyle yukarıya doğru çıkmış oldu. İşaretleyicimi çıkarıyorum burada. Hemen ilk noktama normal batarak sık iğnemi yapıyorum. İşaretleyicimi takıyorum yine aynı yere. Yanındaki sık iğneme batıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğneme batıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğneme batıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğneme bir tane sık iğne. Burada her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaparak sıramı tamamlıyorum. Başlangıç noktama geldim. Artık burada modelimi kurmaya başlayacağım. İşaretleyicimi çıkarıyorum artık. Buraya işaretleyicimin olduğu noktaya ipimi batıyorum ve bir tane kaydırma yapıyorum. Bu şekilde. 1, 2 ve 3 tane zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Bir tane sık iğne atlıyorum. İkinci sık iğneme tığımı batırıyorum. İpimi çekiyorum ve iki seferde çektiğim bir ikili trabzan elde ediyorum. Bir tane zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Bir tane atlıyorum. İkinci sık iğneme batıyorum. İpimi çekiyorum ve iki seferde çekerek bir tane ikili trabzan oluşturuyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. İlk sık iğneme atlıyorum. İkinci sık iğneme tığımı batırıyorum ve iki seferde çektiğim ikili trabzan elde ediyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Bir tane sık iğne atlıyorum. Burada ikinci sık iğneme batıyorum ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Bir tane sık iğne atlıyorum. İkincisine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Bir tane atlıyorum. İkincisine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. İlk sık iğnemi atlıyorum. İkinci sık iğnemin üzerine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Bir tane atlıyorum. İkincisine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ve bir atlayıp ikincisine ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde bir tane atlıyorum. Bir zincir çekiyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bu şekilde örgümü sıra sonuna kadar devam ettiriyorum. Sıra sonuma geldim. Son ikili trabzanımı yaptım. Bir tane zincirimi çektim. Burada bir tane sık iğnem kaldı. Bir tane de kaydırmam var. Burayı karıştırmayalım. Bir sık iğnem kaldı. Burada direkt zincir, ilk başta 3 tane zincir yapmıştık. Bu zincirimin ortasına, yani bir iğne değil, şuradaki boşluğa batıyorum ve kaydırmayla ipimi bağlıyorum. 1, 2 ve 3 tane zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Hemen buradaki trabzanımın tepesine tığımı batırıyorum ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki trabzanımın tepesine bir tane trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki trabzanımın tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki trabzanımın tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde bir zincir çekerek trabzanın tepesine batarak aynı şekilde modelimi ilerletiyorum. Sıra sonuna geliyorum. Burada bir tane zincir çekiyorum aşağıdaki gibi. Burada 3 zincirimin ortasındaki boşluğa şuraya batıyorum ve kaydırma yaparak üst sıraya geçiyorum. 3 tane zincirle de üst sıraya geçiyorum. Bu şekilde modelimi kurarak yeteri uzunluğa gelene kadar ilerliyorum. Evet, 12 sıra ben bu şekilde ördüm. Santim olarak ölçüsünü de vereyim. Şu şekilde tabandan tutuyorum. Tabandan üst kısmıma kadar 18 santim örgümü oluşturmuş oldum.
Modelimin alt kısmını tamamladıktan sonra 42 tane boşluğum olacak. Şu şekilde boşluklarımı sayıyorum. Toplamda 42 tane boşluğum var benim. Burada herhangi bir yere işaretleyicimi, herhangi bir trabzanın üzerine işaretleyicimi takıyorum. Buradan 1, 2, 3 boşluk sayıyorum. Ve 4. trabzanımın üzerine, boşluğumdan sonraki 4. trabzanımın üzerine işaretleyicimi takıyorum. 18 tane boşluk sayıyorum burada. Şöyle 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ve 18 boşluk sayıyorum. 18. boşluğumun sonundaki trabzanıma işaretleyicimi takıyorum. Buradan 1, 2, 3 tane boşluk sayıyorum ve 4. boşluğumun 4. trabzanımın yanına 3. trabzanımın boşluğuna bir işaretleyici takıyorum. Ben bu tarafta modelimi oluşturdum. Diğer tarafa da aynı şekilde modelimi oluşturacağım. Burada da yine 18 tane boşluğum kaldı. Hadi o zaman modelimizi yapmaya geçelim. Modelim için buradan ben başlamıştım. Buraya kadar örgümü tamamladım. İlk işaretleyicimi kullanmış oldum. Buradan 1, 2, 3 tane boşluk bırakıp 4. trabzanımızın üzerine işaretleyicimizi takmıştık. Buradaki işaretleyicimi çıkarıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Buraya tığımı batırıyorum. 4. trabzanımın üzerine 3 boşluktan sonraki 4. trabzanın üzerine tığımı batırıyorum. 1, 2 ve 3 tane zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Hemen yanındaki trabzanımın üzerine bir tane ikili trabzan takıldı. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yanındaki trabzanıma geçiyorum. Burada yine bir tane ikili trabzanımı yapıyorum. Çevireyim. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Burada diğer trabzanımın tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Burada diğer trabzanımın tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki trabzana geçiyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yanındakine geçiyorum. Batıyorum ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde aralarda birer tane zincir çekerek aşağıdaki modelimizi aynı şekilde uygulayarak buradaki işaretleyicimin olduğu yere kadar geliyorum. İşaretleyicimin olduğu yere kadar geldim. Burada bir tane zincir çekiyorum. En son bir tane ikili trabzan yapmıştım. İşaretleyicimi bu noktada çıkarıyorum. İşaretleyicimin olduğu yere bir tane takamadım. İkili trabzan yapıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Bu şekilde. Burada 18 tane boşluğum oluştu yine. Aynı şekilde yaptım alttaki sırayla. 2 tane zincir çektikten sonra ipimi üzerine doluyorum. Hemen yanındaki trabzanımın tepesine batıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki trabzanımın tepesine batıyorum ve bir ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki trabzanımın tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Şöyle çevireyim. Bilmedim diğer türlü. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki trabzanımın üzerine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki ikili trabzanımın tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yanındaki ikili trabzanın tepesine yine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar geliyorum. Evet, sıra sonuma geldim. Burada 2 tane ikili trabzanım kaldı. Bir tanesi zincir, bir tanesi ikili trabzan. İpime bir tane zincir çekiyorum trabzanımı yaptıktan sonra. İpimi üzerine doluyorum. Buradaki trabzanımın tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Burada zincir çekmiyorum bu noktada. İpimi üzerine doluyorum. Zincirimin tepesine batıyorum
Hemen bir tane ikili trabzan yapıyorum. Burada da yine 18 tane boşluğum oluşmuş oluyor ama aralarda bu köşelerde zincirlerim olmuyor. İki tane zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. İpimi üzerine doluyorum. Buradaki ilk trabzanıma, şuradaki ilk trabzanıma atlıyorum. Hemen yanındaki trabzanıma bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şuradaki trabzanımı atladım. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki trabzanıma bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki trabzanıma bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yanındaki trabzanıma geçiyorum. Buraya da bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki trabzanıma bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bu şekilde yine son noktada, son kısımda 3 tane ikili trabzanımız kalana kadar geliyoruz. Son 3 tane trabzanım kalana kadar ördüm. Bir tane zincir çekiyorum. Burada son 3 tane trabzanım kaldı zincirle birlikte. Zincirimi çektim. İpimi üzerine doluyorum. 3. trabzanımın tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Burada zincir çekmiyorum. Zincirimin başına bir tane ikili trabzan yapıyorum. Burada da bu sıramda da 16 tane boşluğum oluşmuş oluyor. Burada 2 zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. İpimi üzerine doluyorum. İlk noktama batmıyorum. Hemen yanındakine batıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Burada bir tane trabzanımı atladım. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Burada yanındaki trabzanın üzerine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yanındaki trabzanıma geçiyorum. Buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yine bu şekilde sıra sonuna kadar 3 tane ikili trabzanım kalana kadar geliyorum. Evet, modelimi oluşturduğum 4. sıramın sonuna geldim. Burada 3 tane ikili trabzanım kaldı. Bir tane zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Burada hemen ilk gelen trabzanımın, yani 3. trabzanımın üzerine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Burada zincir çekmiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Burada zincirimin tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Bu sıramda da 14 tane boşluğum olmuş oluyor. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Evet. 2 tane zincirimi çektim. Örgümü çeviriyorum. İpimi üzerine doluyorum. İlk trabzanıma atlıyorum. İkinci trabzanımın tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Burada trabzanımı atladım. Bir tane zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Hemen yanındaki trabzanıma bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Burada yanındaki trabzanıma bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki trabzanıma bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde yine 3 tane ikili trabzanım kalana kadar örüyorum. Modelimde 5. sıramın sonuna geldim. 3 tane ikili trabzanım kaldı. Burada bir tane zincir çekiyorum. 3. trabzanımın tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Burada zincir çekmiyorum. İpimi direkt üzerine doluyorum. Hemen yanında zincirimin tepesine, trabzanımın tepesinde de olabilir. Fark etmiyor. İpimi geçiriyorum ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Burada da 12 tane boşluğum oluşmuş oldu. 2 zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. İpimi üzerine doluyorum. İlk trabzanımı atlıyorum. Hemen ikinci trabzanımın tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki trabzanımın tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Burada bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki ikili trabzanımın tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde sıra sonunda 3 tane ikili trabzanım kalana kadar yine örgümü tamamlıyorum.
6. sıramdayım. Artık burası son model sıram olacak. 3 tane ikili trabzanım kaldı burada. Bir tane zincir çekiyorum. 3. trabzanımın tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Burada trabzanımın ya da zincirimin tepesine, ben trabzanı tercih ediyorum. Trabzanımın tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, zincir çekiyorum. Burada 10 tane boşluğum olmuş oluyor artık. Burası da son sıram. Bu şekilde çeviriyorum. İpimi üzerine doluyorum. İlk trabzanımın tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yanına geçiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Buradaki boşluğa tığım batırıyorum. Buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Trabzanımın başına bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Buradaki boşluğuma tığım batırıyorum ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Trabzanımın tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Ortadaki boşluğuma bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Hemen yanında trabzanın üzerine bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Boşluğa bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde, hatta az kalmış zaten, tamamlayalım birlikte. İpimi üzerine doluyorum. Ortadaki boşluğuma bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki trabzanıma bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Boşluğuma bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Trabzanımın tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Boşluğuma bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Burada trabzanımın tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doladım. Boşluğuma bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doladım. Trabzanımın tepesine, burada köşe noktama geldim. Trabzanımın tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Burada zincirimin tepesine batıyorum. Ve bir tane de buraya ikili trabzan yapıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Burada zincirimi saymıyor, ya zincirimi de trabzan olarak sayıyorum. Bu boşluğa değil. Burada ilk gelen boşluğa değil. Şurada ikinci trabzanımın üzerine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yanına geçiyorum. Ben yanındaki trabzanımın üzerine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Şurada bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerliyorum ve sıra sonunda ipimi artık koparıyorum. Evet, trabzan sıramı da tamamladım. Bu şekilde örgüm oluşmuş oldu artık. En son köşede sık iğneler geçeceğiz. Bu köşesine denk geliyorum. Şöyle bir tane zincir çekiyorum. Köşesinde, şurada ilk başladığım köşeye, zincirimi bağladığım köşeye tığımı direkt böyle zincirimi çektim. Batıyorum. İpimi çekiyorum. Şu ipi de arkada gizleyeceğim. Bir tane sık iğne yapıyorum. Hemen yanındaki trabzanımın olduğu, zincirimin olduğu boşluğa geliyorum. Burada tığımı batırıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Arkadaki ipimi de gizleyeyim. Aynı boşluğa bir sık iğne daha yapıyorum. 2 oldu. Yanında burada trabzanımın tepesi vardı. Buraya batıyorum. Bir tane sık iğne de buraya yapıyorum. Yanındaki trabzanımın olduğu boşluğa geliyorum. Buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Yanındaki boşluğa, aynı yere bir tane sık iğne daha yapıyorum. 2 tane sık iğne yaptım burada. Hemen burada trabzanımın tepesine gelen yere bir tane sık iğne yapıyorum. Yanındaki boşluğuma 1, 2 tane sık iğne yapıyorum. Trabzanımın tepesindeki boşluğa şuraya tığımı batırıyorum ve bir sık iğne yapıyorum.
yanındaki boşluğa şuraya batıyorum. 1 2 tane sık iğne yapıyorum. Buradaki boşluğa, trabzanın tepesindeki boşluğa geliyorum. Buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Hemen yanında zincirimin olduğu boşluğa şuraya 1 2 sık iğne yapıyorum. Hemen yanında trabzanın tepesinin olduğu boşluğa bir tane sık iğne yapıyorum. Burada boşluklarıma 1 2 sık iğne yapıyorum. Burada trabzanımın tepesine bir tane sık iğne yapıyorum. Burada zincirim vardı. İlk trabzanımla ikinci trabzanın arasına 1 2 tane sık iğne yapıyorum. Buradaki trabzanımın olduğu boşluğa şuraya bir tane sık iğne yapıyorum. Burada 1 2 trabzanımın arasına 2 tane sık iğne yapıyorum. Burada köşe noktama geldim. Bitirdiğim noktam artık. Buraya direkt sık iğnemin olduğu yere batıyorum. Yapayım. Bir sık iğne yapıyorum. Aynı noktaya. Ay, kaymış kameram. Özür dilerim. Burada sık iğnemin olduğu boşluğa bir, aynı yere ikinci sık iğnemi yapıyorum. Evet, köşe noktama 2 tane sık iğne yaptım. Burada hemen yanındaki sık iğnemin üzerine bir tane sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğneme geçiyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğneme yine bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaparak ilerliyorum. Köşe noktamda yine son trabzanımın tepesine 2 tane sık iğne yapıyorum ve çeviriyorum. Burada da boşluklarıma 2'şer tane ve trabzan tepelerime bir tane sık iğne yaparak sıra sonuma geliyorum. Burada da ipimi koparıyorum. Evet, çantamızın bu şekilde parça kısmını, alt kısmını tamamladık. Öyle. Artık askı kısmına geçebiliriz. Evet, askım için 1, 2, 3 ve 4 tane zincir çekiyorum. İpimi biraz geniş bırakıyorum. 3. zincirime batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Hemen yanındaki zincirime batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki zincirime batıyorum. Ve bir tane sık iğne yapıyorum. 3 tane sık iğnem oluşmuş oldu bu sıramda. 1 2 zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. İpimi üzerine doluyorum. Buradaki ilk noktama değil. Yani şuradaki sık iğneme değil. Hemen yanındaki sık iğneme tığım batırıyorum. Bir tane çekiyorum. Bir tane daha çekiyorum. 2 trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Burada son sık iğnemin tepesine batıyorum. Bir tane 2 trabzan yapıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. İpimi üzerine doluyorum. Burada ilk sık iğnemin, zincirimin olduğu yere değil, hemen yanındaki sık iğneme bir tane 2 trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Burada zincir yapmıştık. İlk zincirimin tepesine tığımı batırıyorum ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. Zincirimle birlikte 3 tane ikili trabzanım oluşmuş oluyor. 1 2 zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Buradaki zincirimin olduğu yeri saymıyorum. Yanındaki trabzanımın tepesine tığımı batırıyorum ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Zincirimin tepesine batıyorum ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. İpimi üzerine doluyorum. Burada ilk noktama değil, şuraya değil, şuradaki ikinci trabzanımın üzerine bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Zincirimin tepesine batıyorum ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Bu şekilde trabzan yaparak, 3'er tane trabzan yaparak 46 sıra trabzan oluşturarak geliyorum. 46. sıramın sonunda buluşalım. 56 trabzan sırası ördükten sonra ipimi bu şekilde biraz uzun tutuyorum. Örgümü çeviriyorum. İlk noktama hemen buradaki ilk trabzanın tepesine bir tane sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki zincirimin tepesine bir tane sık iğne yapıyorum. İpimi yine biraz uzun bırakıyorum. Örgümü çeviriyorum. İlk
sık iğnemin tepesine şuraya bir tane sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğneme geçiyorum. Buraya da bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğneme geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum ve aynı noktaya bir sık iğne daha yapıyorum. Örgümü bu şekilde askımı çeviriyorum. Yanında alt kısımdaki sık iğneme, trabzanımın tepesine hatta bir tane sık iğne yapıyorum. Trabzanımın geldiği boşluğa bir, iki sık iğne yapıyorum. Ben trabzanımın tepesine bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde yanında trabzanımın boşluğuna bir, iki sık iğne yapıyorum. Yanında trabzanımın tepesine şuradaki boşluğuma bir tane sık iğne yapıyorum. Burada trabzanımın olduğu boşluğa bir, iki sık iğne yapıyorum. Trabzanımın tepesinin olduğu boşluğa bir tane sık iğne yapıyorum. Yanındaki boşluğa geçiyorum. Bir, iki sık iğne yapıyorum. Bu şekilde askımın sonuna kadar sık iğnelerimi ilerletiyorum. Köşe noktamda yine burada iki tane batıyorum. Sık iğnemin tepesine yandakilere birer tane batıyorum. Son dönerken yine iki tane sık iğne batıyorum. Ve bu şekilde her bir etrafını sık iğne ile çevreliyorum. Aynı askımızdan bir tane daha oluşturuyoruz ve askı dikimimiz için geliyoruz. Evet, çanta askım bu şekilde oldu. 82 santim boyu oldu. Ben bir tanesini yaptım. Diğerini de daha sonra yapacağım. Bunun birleştirmesini sizlere göstermek istedim. İğnemizi, ipliğimizi hazırlayalım ve gelelim. Dikişim için askımı öncelikle bu şekilde tutuyorum. Burada en köşe noktama ve bunun en köşesine sık iğnemin bittiği yere bir tane işaretleyici takıyorum. Bu şekilde. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra trabzan sırası sayıyorum. Burada 8. trabzanımın sonuyla burada köşe noktama bir işaretleyiciyle bağlıyorum. Burayı bu şekilde ayarlıyorum. Buradan yine en köşeye iki köşe kısmını takıyorum. Yani sık iğnemin bitiminin olduğu yerdeki yere işaretleyicimi takıyorum ve burada 8 sıra yine sayıyorum ve bu kısma da işaretleyicimi takıyorum. Şimdi birleştirmeme geçebiliriz. Dikişim için öncelikle şuradan başlayacağım. Burada 3 tane boşluğum vardı. İkinci boşluğumun ortasındaki böyle zincirime tığımı batırıyorum ve bunun köşe noktasına, tığ diyorum, iğnemi batırıyorum. Bunun arkadaki kanadına şuraya batıyorum. Bu şekilde yine aynı noktaya bir kere daha batıyorum ve alttaki kanadına batıyorum. Hemen bunun da yine ortasına bu şekilde sık iğnemin ortasına batıyorum ve karşıdaki alt kanadıma böyle iğnemi batırıyorum, ipimi çekiyorum. İşaretleyicimi çıkarayım. Burada hemen yanında bir tane yine zincirim var. Burada ortaya batıyorum ve bunun arka kanadıyla birlikte şuradaki kanadını da alırsanız şu şekilde daha sağlam olacaktır dikişiniz. Bu şekilde ipimi çekiyorum. Hemen yan kısma dönüyorum. Burada hemen buradaki üstteki kanadına, üstten batıyorum bu sefer. Üstteki kanadına ve bunun bu taraftaki kanadına, iki kanadı yani birbirine bakan taraflarına iğnemi batırıyorum. Ve bu şekilde dikişimi yapıyorum. Burada da böyle daha yakından göstereyim. Bu yukarıdaki kanadını alıyorum. Arka kanadıyla birlikte bunun karşısındaki arka kanadıyla birlikte ortadan alıyorum. Ve iğnemi bu şekilde çekiyorum. Ben burada yine üst kanadımı batıyorum. Hemen karşısındakini de bu taraftaki kanadına batıyorum. Ay, çok yanlış yerlerde ilerlemişim. Bu şekilde
ipimi çekiyorum. Buradan yine arkadaki kanadıma batıyorum ve buradaki kanadıma batıyorum. İpimi çekiyorum. Dikişim bu şekilde oluştu. Şöyle gözükecek. Ütülediğimizde daha düzgün duracak. Bu şekilde ilerliyorum. Bu köşe noktama kadar. Daha sonra burada ipimi koparıyorum. Çeviriyorum. Buradaki birleştirme noktamı da yapıyorum. Dikişimi aynı şekilde bu taraftaki gibi. Üstten de başlayabilirsiniz burada. Sağ taraftan denk geldiği için daha rahat olacaktır. Bu şekilde askılarımı da dikiyorum ve size püsküllerimi göstermeye geçiyorum. Bu şekilde püsküllerimi oluşturmak için ben parça iplerimi, böyle renkli iplerimi kestim, hazırladım. Kesmek için şöyle bir kutu kullanıyorum. 4,5 santim bunun boyu. Siz de kendi istediğiniz boyuta göre ayarlayabilirsiniz. Püskülümün yapımını da göstereyim. Bu şekilde ipimi tutuyorum. Sarıyorum, sarıyorum, sarıyorum. Bu şekilde sarayım. İpimi burada uç noktayı aşağıya getirmiştim. Burayı da aşağıdan kesiyorum. Yavaşça ipimi çıkarıyorum. Burayı tutuyorum. Şu iplerin uç kısımlarının olduğu yerden kesiyorum. Ve püskülümü bu şekilde hazırlamış oluyorum. Püskülümü takmayı da göstereyim sizlere. Bu şekilde ikinci sıradan başlayacağım ben. Böyle. Buradan hemen bir tane şöyle kırmızıyı. Renk önemli değil. Ben öyle kafama göre takıyorum. Karışık renkler kullandığım için. Bence güzel duruyor. Bu şekilde şuradan göstereyim. Şu tığımı alttaki boşluktan yukarıya doğru batırıyorum. Burada ipimi 2 kat yaptım. Parmağımı ortasından geçirdim. Burada tığımı geçiriyorum. İpimin uçlarını birleştiriyorum bu şekilde ve tığımın içerisinden düğüm yapıyorum. Hemen bu ipimi de bu şekilde katlıyorum ikiye. Burada hemen aynı noktaya ipimi tığımı alttan üste doğru batırdım. İpimi üstten alta doğru çekiyorum. Tığımın içerisinden bu şekilde geçiriyorum ve sıkılıyorum. Şuraya da tekrar sıkılayım. Burada ipimi 2 kat yapıyorum yine. Bu şekilde trabzanımın olduğu yere geldim artık. Şöyle. Burada trabzanımın tepesine şöyle şuraya tepesine batıyorum. İki ucumu birleştirdim. Tığımı alttan üste battım. Ve ipimi üstten alta doğru çektim. Ve uç kısmını içerisinden geçiriyorum. Bu şekilde düğümümü sıkılıyorum ve düğümümü oluşturuyorum. Püsküllerim de bu şekilde olmuş oldu. Evet, bu şekilde çantamı tamamladım. Askılarımı diktim, ütümü yaptım. Püsküllerimi de tamamladım ve geldim. Püsküllerim için ikinci sıradan başlıyorum demiştim ama birinci sıradan başlamaya karar verdim. Çünkü alt kısmı çok boşluklu oldu. Birinci sıradan başladım. Her bir böyle köprü sırasına püsküllerimi taktım. 4 sıra püskül oluşturdum. Evet, siz de çantalarınızı yaptığınızda bana Instagram üzerinden göndermeyi ve Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Çantalarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere.